51. Bölge Büyük İllüzyon Bölüm 1 Var olmayan terminal Las Vegas Çölün ortasındaki o sahte vaha. Işıkların, kumarın ve satılık hayallerin başkenti. Her yıl milyonlarca insan bu neon ışıklı illüzyona kapılıyor. Buraya geliş amaçları tek, kazanmak. Ama o gürültünün arasında çok az kişinin başını kaldırıp havalimanının en kör noktasına bakar. Tel örgülerle çevrili Gold Coast terminaline. Orada sivil havacılık kurallarının işlemediği sessiz bir trafik döner. Pistte süzülen şu uçaklara bakın. Üzerlerinde ne bir logo, ne bir bayrak, ne de bir reklam vardır. Gövdeleri bembeyaz, sanki varlıklarını inkar edercesine. Onları boydan boya kesen tek şey kan kırmızı ince bir şerittir. Kuleyle konuşurken kullandıkları kod ise tek bir kelime, Janet. Pilotlar arasında bu ismin açılımı fısıltıyla karışık gergin bir şakadır. Just another non-existent terminal. Yani sadece var olmayan sıradan bir terminal. Her sabah Las Vegas uyanmadan yüzlerce kravatlı, donuk yüzlü insan bu hayalet uçaklara biner. Kimlik sormazlar, bilet kesmezler. Bu insanlar modern dünyanın hayaletleridir dostlarım. İnenler nereye gittiğini, eşine, çocuğuna, hatta aynadaki yansımalarına bile söyleyemezler. Gizlilik seviyesi yüksek bir yola çıkarlar. Haritalarda kara delik sayılan, hava sahasına giren her şeyin vurulduğu o yere inerler. Hoş geldiniz. Burası 51. bölgenin ön kapısı. Ben Grovin. Bu videoda o kapıdan girmekte acele etmeyeceğiz dostlarım. Çünkü kapıdaki nöbetçiler içerideki uzaylılardan çok daha gerçek. Gerçeğin büyük çölüne hoş geldiniz. Bölüm 2 Sınırdaki gözcüler. Diyelim ki uçakta değil, buraya karadan gelmeye karar verdiniz. Nevada çölünün ıssızlığında dünya dışı otoban üzerine ilerliyorsunuz. Grom Gölü'ne saptığınız an oyunun kuralları değişir. Artık devletin yolunda değilsinizdir. Asfalta gömülü sismik sensörler daha kilometrelerce ötedeyken aracınızın ağırlığını ve hızını analiz eder ve sonra onları görürsünüz. Tepelerin üzerinde bekleyen beyaz jipler. İsimleri yok, rütbeleri yok, plakaları yok. Halk arasında onlara Kamadudes yani kamuflajlı adamlar denir. Özel şirketlerin kiraladığı bu paralı askerlerin tek bir görevi vardır. Sizi o görünmez çizgiden uzak tutmak dostlarım. Evet, gerekirse zorla. Sınıra yaklaştığınızda kimse sizi uyarmaz. Sadece izlerler. Ama o tabelayı, o meşhur öldürücü güç kullanım yetkisi vardır tabelasını geçtiğiniz an artık turist değil, bir hedefsinizdir. Sormamız gereken soru şu. Çölün ortasındaki bu boş arazi için neden koca bir orduyu besliyorlar? Bölüm 3 Sihirbazın sahili. Dostlarım, büyük bir sihirbazlık gösterisinde değişmeyen bir kural vardır. Sihirbaz, sağ elini havaya kaldırıp şov yapıyorsa, orada dönen hile aslında karanlıkta duran sol elindedir. Buna misdirection yani büyük dikkat dağıtma denir. Yıllardır beynimiz 51. bölgenin efsaneleriyle yıkandı. Koca kafalı gri uzaylılar, uçan daireler, büyük dev yaratıklar, devlet burası gizli derken bile aslında tüm dünyanın oraya bakmasını sağlıyor. Peki şu soruyu sordunuz mu? Dünyanın en gizli, en paranoyak askeri üssü hakkında biz sıradan insanlar neden bu kadar çok şey biliyoruz? Devlet sır saklamayı beceremiyor mu? Yoksa oraya bakmamızı isteyip asıl görmemiz gereken yeri mi gizliyorlar? Bugün 1. bölümde bize gösterilen o sağ eli, yani o popüler yalanı parçalayacağız dostlarım. Bölüm 4 Dağın içindeki gölge. Önce coğrafyayı bir netleştirelim. Filmlerde gördüğümüz o büyük pistler, binalar, onlar işin sadece vitrini. İddialara göre asıl kıyamet Grom Gölü'nün güneyinde S4 adı verilen bölgede kopuyor. Burası o kadar izole ki hangar kapıları dağın içine oyulmuş, üzeri çöl kumuyla kamufle edilmiş, uydudan baktığınızda yalnızca ıssız bir kum tepesi görürsünüz. İşte Bob Lazar 89 yılında tam da bu dağın kalbine indiğini iddia etti. Bob Lazar'ı çoğunuz bilirsiniz. MIT ve Caltech mezunu, tersine mühendislik departmanında işe alınmış bir fizikçi. Görevi basitti ama dehşet verici.
Spor model dedikleri o diskin güç kaynağını çözmek. Bakın, Lazar burada yeşil adamlardan bahsetmiyor, fizikten bahsediyor. Aracın içinde kablo yoktu, keskin köşeler yoktu. Sanki tek parça bal mumundan dökülmüş gibi kusursuzdu. Ve en korkuncu, çalıştığında ses çıkartmıyordu dostlarım. Lazar'a göre bu araç uçmuyor. Kendi yer çekim alanını yaratarak uzay zaman dengesini büküyordu. Bölüm 5. İmkansız kanıt. Lazar tesise girerken elini biyometrik bir cihaza koyduğunu anlatmıştı. Bu cihaz parmak izini okumuyordu. Kemik uzunluğunu ve elin geometrisini ölçen garip ışıklı bir aletti. Yıl 89'lu dostlarım, unutmayın. Dokunmatik ekranların bile hayal olduğu, insanların Star Trek'i fazla izlemiş deyip güldüğü, ancak yıllar sonra tam da Lazar'ın tarif ettiği gibi bu cihazın yani IDM-Ant 2000'in fotoğrafları sızdırıldı. IDM-Ant 2000 gerçekten de o dönem gizli üslerde kullanılıyordu. Şimdi gözlerimin içine bakın. Eğer Bob Lazar oraya hiç girmediyse yalnızca Pentagon'un bildiği bu cihazı nasıl bu kadar kusursuz tarif etti? Unutmadan ve tabii ki Element 115, Moskovyum. Lazar aracın yakıtının bu element olduğunu söylediğinde periyodik tabloda böyle bir madde yoktu. Bilim dünyası imkansız dedi. Ta ki 2003 yılına kadar. Bilim insanları Element 115'i yani Moskovyum'u resmen sentezlediler. Peki Lazar haklı mıydı dediğinizi duyar gibiyim dostlarım. Görünüşe göre evet. Ama durun, sakin olun. Daha yolun çok başındayız dostlarım. Bölüm 6. Kusursuz piyon. Burada durup biraz düşünmemiz gerekiyor. Duygularımızı kenara bırakalım. CIA hükümetleri deviren, insanları uykusunda yok eden bir örgüt. Burada biraz soluklanalım. Duygularımızı bir kenara bırakmalıyız. Peki neden Lazar'ın ıssız bir yolda kaza geçirmesine izin vermediler? Peki neden 30 yıldır konuşmasına müsaade ediyorlar? Tarihe bakın. Soğuk Savaş yılları. Amerika o dönem çok gizli casus uçaklarını geliştiriyordu. Bu uçaklar o kadar garipti ki onları gören pilotlar UFO gördüm diyordu. CIA ne yaptı peki? İnkar etmedi. Aksine UFO hikayelerini bilerek yaygınlaştırdı. Bilirsiniz, fikri itibarsızlaştırmak en güzel yalanlama biçimidir. Çünkü halkın uzaylı gördüğünü sanması, Rusların casus uçaklarını fark etmesinden çok daha iyiydi. Bob Lazar bilmeden de olsa bu sistemin bir piyonu muydu? Bize uzaylıları gösterip arka planda geliştirdikleri o korkunç silahları saklamak için kullanılan canlı bir dikkat dağıtıcı mıydı? Bölüm 7. Perdenin arkası ve kapanış. Bölgede kesinlikle bir şeyler var. Ama bu düşündüğünüz gibi sevimli bir E.T. olmayabilir. O dikenli tellerin arkasında uzaylılardan çok daha karanlık bir suç yatıyor. Devletin kendi çalışanlarını zehirli atıklarla hasta ettiği ve ölenleri ulusal güvenlik kalkanıyla örtbas ettiği bir suç. Ve belki de gerçek uzay gemileri eğer varsa çoktan o üstten taşındı. Biz şu an içi boşaltılmış eski bir kutuya bakıyoruz dostlarım. Bir sonraki bölümde kameramızı o çölün ötesine çevireceğiz. CIA'nin Rusya'yı kendi silahıyla nasıl vurduğunu, zehirli sırları ve gerçek sırrın şu an hangi dağın altında saklandığını konuşacağız. Ben Gravin. Bir sonraki gizemde görüşünceye dek hoşça kalın dostlarım.